Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile ev yapımı çıtır çıtır cevizli baklava tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. İşimize öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Bunun için toplamda 5 su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 4,5 su bardağı kadar su ilavesi yapalım. Ve önce şekeri ve suyu güzelce karıştırıp ardından ocağımızı yüksek ateşte açalım. Ta ki kaynamaya başlayana kadar bu şekilde devam ettirelim. Kaynamaya başladığında ocağımızı orta ateşe getirelim ve bu aşamada şerbetimizin şekerlenmesini önlemesi için üzerine bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapıp en az 10-12 dakika kadar kaynatalım. Yine de kontrollü davranarak ocağı o şekilde kapatmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle kıvamını kontrol etmeyi kesinlikle unutmayınız. Şöyle kaşığı içerisine daldırıp çıkarttığınızda damlalar yavaş akmaya başlıyorsa ve kaynar haliyle bile oldukça kıvamlı bir şerbet ise şimdi ocağımızı kapatalım ve bir kenarda tamamen soğuması için bekletelim. Ve geçelim baklavamızı yağlamak için kullanacağımız yağı hazırlamaya. Bunun için toplamda 200 gram kadar tuzsuz tereyağını önce eritip birkaç dakika bekletelim. Ardından üzerindeki köpükleri alıp süzgeçten geçirerek ayranından ayıralım. Ayranından ayrılmamış yağ kullanırsanız eğer baklavanız pişerken üzerinde yanıklar oluşabilir. Aklınızda bulunsun ve tadını da oldukça bozacaktır. O yüzden mutlaka sade yağ haline getirmeyi unutmayalım. Ve yağımızı hafifletmek amacıyla üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip bir kenara alalım. Şimdi geçelim baklava hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için toplamda 5,5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bereket için bir çimdik tuz ilavesi yaptıktan sonra önce 2 adet yumurta, ardından bir paket kabartma tozu, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullandığım çay bardağı 125 mililitredir. Son olarak ise 1 yemek kaşığı kadar elma veya üzüm sirkesi ilave ettikten sonra hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırıp ardından kaşığı çıkartarak elimizde pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalı. Ele yapışmayan güzel kıvamda bir hamur olmalı. Hamurumuzu hazırladıktan sonra tezgahımızın üzerinde bir hamur kartı yardımıyla eşit boyutlarda kesip ardından yine tekrardan elimizle eşitleyerek bezeler haline getirelim. Eğer çok daha büyük baklava yufkası açabiliyorsanız bezelerinizi büyük tutarak daha sonrasında kesip o şekilde de tepsinize yerleştirebilirsiniz. Ama genellikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde yaptığınızda tepsinizin boyutunuzdan çok daha büyük olmayacaktır. Yani tepsi boyutunda açmış olmanız yeterli olacaktır. Bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerini örtüp 10 dakika dinlendirdim. Ardından bir tanesini tezgaha aldım. Birkaç tanesini hemen nişastanın içerisine koydum. Hızlıca merdane yardımıyla büyütmeye başlıyorum. Bu arada özellikle çokça fazla sorulduğu için belirtmek istiyorum. Bu şekilde tatlılarda kesinlikle mısır nişastası kullanmayalım. Çünkü kokusu ve tadı gerçekten ağır olabiliyor. Bir tanesini açtım, kenara aldım ve geriye kalan hamurlarımı da aynı şekilde merdane ile büyüttüm. Ardından aralarına nişasta sürerek, yani birazcık nişasta gezdirerek üst üste koyuyorum. Toplamda 2'şer hamurla bu şekilde hazırladım. Dilerseniz 3, 4, 5 bile hazırlayabilirsiniz. Ama ben bu sefer 2 hamurla yapıp çok daha ince yufkalar hazırlamayı planladım. Bu arada toplamda 30 adet beze elde etmiştim ve 15 adet bu şekilde hamur hazırlamış oldum. Yani 15 adet 30 adet yufkadan 15 adet bu şekilde hamurlar hazırladım. Yani ikili gruplar haline getirdim. Ardından üzerlerini bir bezle örttüm ve 10-15 dakika oda sıcaklığında dinlenmesini bekledim. Ve dinlenmiş olan hamurlardan bir tanesini tezgaha alarak önce merdane yardımıyla biraz genişletiyorum. Ardından ise oklavayla açabildiğim kadar açıp incelteceğim.
Bu arada eğer ilk defa baklava açıyorsanız kesinlikle hamurlarınızı bu şekilde en az yarım saat 45 dakika dinlendirin ki olabildiğince yumuşamış olsun. Eğer ne kadar çok dinlendirirseniz, ne kadar çok yumuşatırsanız açması da bir o kadar kolay olacaktır. Bu aşamadan sonra, yani hamuru biraz genişletip açmaya başladıktan sonra mümkün olduğu kadar az miktarda nişasta kullanın ki daha sonrasında çok fazla nişasta kokusu ve tadı gelmesin baklavanızdan. Bu arada eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve üst üste koyarak açmış olduğum 2 adet yufkayı olabildiğince genişlettim. İkili haliyle bile yeteri kadar ince, gördüğünüz gibi yine de ayrılabilen bu şekilde yufkalar oldu ama ayırmadan tepsinin içerisine alacağım. Çünkü hem yırtılma şansı olmayacak hem de tamamını açıp daha sonrasında tepsiye yerleştireceğim için kuruma ihtimali çok daha düşük olacak. Biliyorsunuz ki bu şekilde nişastayla açılmış hamurlar olabildiğince hızlı bir şekilde kuruyor. Bir tanesini açtıktan sonra bir bezin altında sakladım ve geriye kalan hamurlarımın tamamını da açıp yine aynı şekilde bezin arasına koydum. Daha sonrasında ise şimdi tepsime dizmeden öncelikle tepsimin boyutunda kesmek amaçlı tamamını tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurların tamamını tezgaha serdikten sonra üzerine baklava tepsimi alıp kenarlarındaki fazlalıkları kesip çıkartıyorum. Ardından önce tepsimin içerisini güzelce yağladım ve ilk hamurumu içerisine yerleştirdikten sonra üzerini tekrardan birazcık yağ ile yağlayıp fırçayla her tarafına sürdüm ve içlik gezdirmeden ikinci yufkayı üzerine yerleştiriyorum. En alt 2 ve en üst 2 kata içlik yerleştirmeden diğer katların tamamına önce biraz yağ gezdirip fırçayla sürdüm. Ardından içlik gezdirdim. İçlik olarak ise çekilmiş ceviz kullandım. İsterseniz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Diğer katları da aynı şekilde yerleştirmeye devam ediyorum. Video çok fazla uzun olmasın diye tek tek yağlayıp ve arasına içlik serptiğim görüntüyü göstermek istemedim. Orta kata geldiğimizde kenarından çıkan fazlalıkları açarak elimizle tek tek üzerine yerleştirip yine bu katı önce yağlayıp ardından üzerine içlik serpiştirelim. Hamurları ayırmadan kesinlikle yerleştirmeyin. İçerisinde hamurlaşma olmasın. Ve geriye kalan yufkaların tamamını da aynı şekilde yerleştirdim. Yani yine aralarına önce yağ sürdüm, sonra içlik serpiştirdim. Ta ki sonuncu 2 hamur kalıncaya kadar. Ve bu arada en sonuncu hamuru en sonra açtım. Yani tamamını kesip yerleştirdikten sonra o yufkamı açtım, üzerine yerleştirdim. Eğer önceden kesmiş olsaydım üzeri istediğim gibi güzel görünmeyebilirdi. O yüzden önce üzerine yerleştirip daha sonra kenarlarını bıçakla bu şekilde kesip çıkardım ve mümkünse bıçağın arka kısmıyla, yani kesmeyen kısmıyla kenarlarını hafiften içe doğru ittirin ki üzeri pişerken yukarıya doğru kalkmasın. Tamamını hazırladıktan sonra şimdi baklavamızı klasik baklava dilimi şeklinde dilimleyebiliriz. Öncelikle baklavamızın ana hatlarını keselim. Yani önce bir çizik atalım, sonra artı oluşturalım. Daha sonra bu şekilde kesmeye devam edelim. Daha sonraki çiziklerde mutlaka bıçağınızın arka kısmını baklavanın en orta kısmına getirerek kesin ki görüntüsü çok daha düzgün olsun. Bu arada videomu buraya kadar izleyen herkesten emeğime saygı olarak bir emoji veya yorum rica edeceğim. Şimdiden değerli yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.
Bu arada bu kısmı olabildiğince hızlı bir şekilde geçmeye çalıştım. Videoyu uzatmasın diye, siz de izlerken sıkılmayasınız diye. İsterseniz ayarlar kısmından yavaşlatıp o şekilde de izleyebilirsiniz. Baklavamızı dilimleyip hazırladıktan sonra üzerine geriye kalan yağın tamamını gezdirelim. Ardından fırça yardımıyla her tarafına sürelim ki üzerinde yağsız kalmış hiçbir kısmı kalmasın ki pişerken yanıklar oluşmasın. Ve baklavamız artık pişmeye hazır hale geldi. Şimdi önceden ısıtılmış 155-160 derece fırında pişmeye gönderelim. Olabildiğince düşük ayarda ne kadar uzun süre pişerse baklavanız o kadar güzel olacaktır. Ben bu sefer 155-160 derece fırında toplamda 1,5 saat kadar pişirdim. Eğer fırınınız çok hızlı pişiriyorsa dereceyi çok daha düşürebilir. Eğer çok yavaş pişiriyorsa 170'te de pişirebilirsiniz. Kendi fırınınıza göre kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Üzeri nar gibi kızarttıktan sonra artık şerbetlenmeye hazır hale gelmiştir. Şerbetin son kıvamını, soğumuş halini de özellikle göstermek istedim. Bu şekilde olmalı mutlaka. Eğer böyle bir şerbet hazırlamamışsanız baklavanız istediğiniz gibi çıtırlıkta asla olmaz. O yüzden kontrollü bir şekilde güzelce şerbetimizi de hazırladık, soğuttuk. Şimdi fırından çıkan tatlımızın üzerine sıcak haliyle soğuk şerbetini gezdirelim. Baklavamızı şerbetledikten sonra kesmiş olduğumuz yerlerden bıçakla tekrardan bir kez daha geçelim ki şerbetini güzel çeksin. Ardından tamamen soğuyuncaya kadar dinlendirip servis edebilirsiniz. Sıcak haliyle bile yarım saat içerisinde şerbetin tamamını hızlı bir şekilde çekti ve sıcak haliyle hemen sizlere gösterdim. İçerisinde kesinlikle bir hamurlaşma yok. Kısık ateşte pişmiş ve iç katlara kadar hafiften kızarmaya başlamış. Çok ama çok güzel bir baklava oldu. Asla abartmıyorum. Deneyen herkesten çok güzel yorumlar aldığım şahane bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada eğer beğendiyseniz lütfen, eğer sizler için faydalı olduysa videom, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videolu tariflerim için ise eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Yepyeni videolu tariflerde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.